Geçtiğimiz 4 yıldır paramı sosyal medyadan kazanıyorum ve kazandığım paradan da oldukça memnunum bu arada. Videoda zaten göstereceğim hepsini. Bu videoyla amacım içerik üretmek isteyen veya hali hazırda içerik üreten ve nasıl para kazanabileceğini öğrenmek isteyen dostlarıma yardımcı olmak. Her geçen gün daha fazla kişinin içerik üretmeye başlamasıyla, büyük şirketlerin bu platformlara gelmesiyle, ulan Cristiano Ronaldo bile YouTuber oldu, kanal açtı, videolar çekiyor. Demek istediğim içerik üretmenin, video oluşturmanın, bir kişisel marka oluşturmanın değeri bu yıllarda da önümüzdeki yıllarda da çok fazla olacak. Zaten çok güzel paralar kazanılabiliyor buradan içerik üreterek. Kanalıma zaten bu konu üzerine birçok video yaptım, gösterdim ve bu konu benim zevk aldığım bir şey olduğu için, hani 10 yıl önce elime bir telefon alıp videolar çekip bunu paylaşmaya başladığımda bunu sevdiğim için, bundan zevk aldığım için yapmıştım. Şu anda da bu işten zevk almaya devam ediyorum ve işledim ama hani bir şeyi böylesine sevdiğinizde, hobiniz, para kazandığınız bir kaynağınız olduğunda o pek iş gibi gelmiyor size. Sevdiğim bir şeyi yaparak para kazanma fikri o zamanlar çok hoşuma gitmişti. Bunun için çabaladım ve başardım da. Elbette daha yolun başındayım diyebilirim. Daha 19 yaşındayım. Daha birçok şey göreceğim, birçok şey deneyimleyeceğim. Ancak sevdiğim işi yaparak para kazanmak çok güzel bir şey. Benim gibi düşünen ve hisseden kişilerin de oldukça işine yarayacaktır diye düşünüyorum bu video. Çok uzatmadan yöntemlere geçelim. İlk gelir yöntemimiz YouTube reklam geliri. Bir diğer deyişle de AdSense. Şimdi bu en yaygın gelir modeli, herkesin bildiği bir gelir modeli. İşte 1000 abone ol, 4000 saat ol, YouTube partner programına katıl, reklamların açılsın ve artık izlenmelerden para kazanmaya başla. Herkes bilir bunu. YouTube reklam gösterirsen de bu izlenmelerden para kazanırsın. Ama şurada şöyle bir sorun var. İnsanlar buraya çok fazla odaklanıyor. Yani bir 1000 abone olayım, 4000 saati geçeyim de artık hani bir para kazanmaya başlayayım. Ya bu şart değil. Hani İlla para kazanmaya başlayabilmek için 1000 abone ve 4000 saat olman gerekmiyor. YouTube reklam geliri para kazanma yöntemlerinden sadece bir tanesi. Zaten bu videoda daha 6 tane göstereceğim size. O diğerleriyle de para kazanmaya çok daha erkenden başlayabiliyorsunuz. Ve sadece reklam gelirine odaklanmak da sağlıklı değil. Zaten çok yüksek paralar kazanılmıyor sadece reklam gelirinden ve sadece reklam gelirine odaklandığınızda bu sizin için hem mental açıdan da çok iyi olmuyor. Çünkü ne kadar para kazandığınız, ne kadar izlenme aldığınıza bağlı. Paraya ihtiyacımız var hepimizin doğal olarak, hani kira olsun, gider olsun, bir şeyler, giderlerimiz var. Para için izlenmemiz gerek. Daha çok izlenmemiz gerek ki bunları karşılayabilelim. O zaman hani o noktada artık sırf izlenme alabilmek için içerik üretmeye başlıyorsunuz. Yoksa zevk aldığınız için veya sevdiğiniz için değil. Ve bazen bir noktada şunu fark edebiliyorsunuz. Hani kazandığım para yetmiyor. Daha çok izlenmem gerek. Daha çok sırf izlenebilmek için videolar yapmaya başlıyorsunuz ve bu da anlaşılıyor ve çok güzel bir şey olmuyor. Yani videonuzda gerçekten gerektiği emeği vermiyorsunuz. Veya hani bu sizi o kadar mutlu etmiyor. Asıl önemli olan kısım da bu. Sizi mutlu etmiyor. Yaptığınız işten zevk almamaya başlıyorsunuz. Onun yerine diğer gelir yöntemlerini de entegre ettiğinizde YouTube reklam geliri çok yüksek olmasa da, izlenme illa hani çok milyonlarda olmasa da yine güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Zaten hani bu videoyu izledikçe fark edeceksiniz diğer yöntemlerle de. Ki hani birkaç tane örnek de vermem gerekirse, hani reklam gelirlerinden ne kadar kazanıldığı için, benim kanalım finans alanında, para kazanma alanında olduğu için hani reklam geliri de diğer kanallara kıyasla daha yüksek olabiliyor. Bazı videolarımda 100 lirayı falan görüyorum. Ancak kanal ortalamasını aldığımızda hani 50 lira falan. Şimdi bu hani $1,5 falan yapıyor. Yanlış hesaplamıyorsam, şu an kafamdan hesapladım. Şimdi ben 100.000 izlenme alırsam $1,5'dan bu aylık $150 yapar. 50 liradan koysak 500 lira yapar. Hani formül şuraya aşağı yazdım. Böyle hesaplıyorsunuz reklam gelirinden ne kadar kazanıldığını. BGB'm 50 lira olduğunu varsayacak olursak, ki şu an ortalama olarak o civarlarda gidiyor, 5.000 lira yapıyor. 100.000 izlenmeye. 200.000 izlensek 10.000. 300.000 izlensek 15.000, hala asgari ücreti geçemedik. Yani 400.000 izlendiğimizde asgari ücreti geçebiliyoruz. Ve bu uzun videolar için, hani shortsları katmıyorum da, çünkü shortslar çok daha az ödüyor. Çok yüksek paralar kazanılamıyor. Yani çok fazla izlenmeniz gerek. O zaman gerçekten güzel paralar kazanabiliyorsun ama zaten çok fazla izlendiğinizde diğer gelir yöntemlerinde de daha bile fazla kazanabiliyorsunuz. Ama şimdi diğer örneği de vermek istiyorum. O da benim İngilizce YouTube kanalım. İngilizce böyle finans alanında para konuları konuştuğum bir kanalım daha var. Ve o kanaldaki BGBG oranı, hani 1000 izlenmeye kazandığım ortalama gelir 8, 9, 10 dolar civarlarında. Yani ortalama hadi 300 lira diyelim. Biri 50 lira, diğeri 300 lira. 10 dolardan koysak, ya 9 dolardan koyalım. 100.000 izlendiğinde o zaman $900 kazanıyor o kanal. Türkçe bu kanalım 100.000 izlendiğinde uzun videoları $150 kazanıyordu. Diğer kanal $900 kazanıyor. Yani arada böyle bir fark var. Aynı içerik ama sırf dil farklı. Çünkü dil de, içeriklerinizi ürettiğiniz dil de sizin gelirinizi etkiliyor. Bu sandalye çok gıcır diyor. Bu arada arada ses duyuyorsunuz. Kusura bakmayın, ben yapmıyorum. İngilizce içerik üretmek, Türkçe içerik üretmeye kıyasla çok daha fazla para kazandırıyor. Bir de hatta şöyle bir örnek vereyim. Benim bir de teknoloji alanında yüzümü göstermediğim, sesimi kullanmadığım, yapay zeka ile seslendirdiğim bir kanalım var. Arkadaşımla yönetiyoruz. O kanal da İngilizce ama teknoloji alanında.
o kanal 1000 görüntüleme başına 3-4 dolar falan kazandırıyor. Yani yine Türkçe kanalın daha fazla, hani aslında finans, para konuları herhangi dilde de olsa en çok kazandıran kategoridir. Ama ona rağmen İngilizce'de teknoloji kanalı daha fazla para kazandırıyor. Ortalama 3-4 dolar civarlarında. Yani gelirinizi hem ürettiğiniz içerik etkiliyor. Çünkü hani İngilizce kanal, biri teknoloji, biri finans, biri 3-4 dolar, diğeri 8-9-10 dolar. Bir de ürettiğiniz dil etkiliyor. İkisi de mesela finans kanalı desek, biri 1,5 dolar, diğeri 8-9-10 dolar falan. Bu da işte hani farklı dillerde veya farklı alanlarda içerik üretmenin farkı, reklam gelirinizi bu böyle etkileyebiliyor. Sıradaki yöntemimiz affiliate marketing. Affiliate marketing bence gayet güzel bir gelir yöntemi. Hatta pasif gelir diyebileceğimiz bir gelir yöntemi de. Ne olduğunu bilmeyenler için kısaca anlatmam gerekirse bir ürün var. Bu ürün hani sizin bir ürününüz değil, başka bir markanın ürünü. Siz o markanın sayfasına gidiyorsunuz. Eğer affiliate programları varsa buna katılıyorsunuz ve katıldığınızda size özel bir link veriyorlar. Siz bu özel ürünün özel linkini alıyorsunuz. Bunu sosyal medyada veya herhangi bir yerde paylaşıyorsunuz ve bir kişi oraya tıklayıp o ürünü veya hizmeti satın aldığında siz bundan bir pay alıyorsunuz. %10, %15, %7 size bir ödeme yapıyorlar. Komisyon alıyorsunuz hani basit bir şekilde anlatmak gerekirse, yani o satıştan komisyon alıyorsunuz. Çünkü hani o satışı sizin sayenizde oldu. Hani sizin paylaşımınız, sizin pazarlamanız üzerinden oldu. Bu da benim hani bayağı yaptığım bir şey. Yani bir sürü affiliate link bu zamana kadar paylaştım. Oradan da bayağı para kazandım. Mesela kanalımda Gelato, Printify gibi siteler hakkında videolar yaptım print on demand üzerinden ve kendi affiliate linklerimi koydum açıklamaya. Açıklamadaki linklerden kişiler kayıt olduğunda hem onlar küçük bir indirim alıyorlar, hem de onlar bir mağaza açtıklarında ve satış yapmaya başladıklarında ben her satıştan bir komisyon alıyorum. Çünkü o platformlar, onlar da para kazanıyor sonuçta bu satışlardan. Yani o site benim ona gönderdiğim müşteri sayesinde para kazandığı için bana bir komisyon ödüyorlar ve aranızdan o iş modelini deneyip mağaza açıp satış yapmaya başlayan birçok insan olduğu için her satıştan da ben bir komisyon kazandığım için hani bu sayede bayağı da bir para kazandım açıkçası. Ve kazanmaya da devam ediyorum. Yani her geçen gün hani sipariş gelmeye devam ettiği sadece hani o kişiler para kazanmaya devam ettikçe ben de para kazanmaya devam ediyorum. Aynı zamanda buna benzer bir örnek olan Binance var. Hani kripto para platformu. O kripto para platformu hakkında, Binance hakkında birkaç tane video yaptım kanalımda. İzleyenler o benim affiliate linkimi kullanıp platforma kayıt olup işlem yaptıklarında her yaptıkları işlemden bir komisyon ben de kazanıyorum. O platformlarda kripto al-sat yapmaya devam edildiği sürece o kişiler tarafından binlerce kişi kayıt oldu. Her seferinde ben bir komisyon almaya devam ediyorum ve bu sayede oradan da binlerce dolar para kazandım kripto olarak. Şimdi şey düşünüyor olabilirsin, hani benim daha o kadar senin kadar takipçim yok ki, yani ben nasıl buradan para kazanayım falan. Çok fazla da gerekmiyor açıkçası. Hani küçük kanal olarak bile kazanabilirsiniz. Zamanında bunun hakkında bir Reels da yaptım Instagram hesabımda ama hani buradan da anlatayım. Benim bir tane yüzümü göstermeden, hatta sesimi de kullanmadan yapay zeka ile seslendirdiğim bir tane kanalım var. Arkadaşımla beraber yönetiyoruz. İngilizce bir kanal ve o kanalda videolar yapıyoruz. Bazı ürünlerden bahsediliyor videoların içerisinde ve Amazon'un affiliate programına katıldık ve Amazon'daki herhangi bir ürünün affiliate linkini, o komisyon linkini alabiliyoruz ve biz videoları yaptıktan sonra o bahsettiğimiz ürünlerin affiliate linklerini açıklama kısmına koyuyoruz. Ve izleyenlere de açıklama kısmındaki linki tıklayıp ürünü satın aldıklarında, hatta Amazon'da şöyle güzel bir şey var. Sizin tıkladığınız, yani sizin koyduğunuz linki tıklayıp almasalar bile linki tıkladıktan sonra 24 saat içerisinde Amazon'dan herhangi bir şey alırlarsa, hiç fark etmez, ne olursa olsun bir şey alırlarsa siz yine bundan bir komisyon alıyorsunuz. O çok güzel bir affiliate programı. O yüzden onu da yapıyoruz ve kanal daha 1500 abonede. Geçtiğimiz ay değil yani şu an 2 Eylül'müş. Ağustos ayında kanal 850 dolar falan kazandırdı. Temmuz ayında ise 900 dolar kazandırmıştı. 1500 aboneli bir kanal. Yani illa öyle büyük bir kanalda olmaya gerek yok. Yine affiliate marketing yapılarak para kazanılabiliyor. Hani o 900 doların çoğunluğu affiliate'ten geldi. YouTube reklam geliri kanalın 200 dolar falan. Nasıl yapacağınızı da merak ediyorsanız aslında oldukça basit. Partnerstock veya impact.com gibi sitelere giderek affiliate programlarına bakabiliyorsun. Yani hangi markanın olursa olsun orada sıralıyorlar ve o programlara katılabiliyorsunuz. Tabii her programa kabul edeceksiniz diye bir şey yok. Bazı markalar kabul etmeyebilir. Çünkü bir anket falan dolduruyorsunuz. Ama çoğunluğu kabul ediyor, merak etmeyin. Oradan bir markaya direkt başvurabiliyorsunuz. Affiliate linki alabiliyorsunuz ve ondan sonra affiliate marketingini yapabiliyorsunuz. Hani videolarınızda paylaşabilirsiniz. Ama hani bu bence daha çok şey de olabilir. Hani videomda Rode'un bu mikrofonunu mesela tanıtıyorum. Giderim bakarım. Bunun nereden affiliate'ini yapabilirim? Rode'un kendi sitesinde affiliate marketing yapıyorlar mı? Hani programı var mı? Affiliate programı katılabilir miyim? Yok mu? Başka nereden satılabilir? Amazon'dan olabilir. Amazon'a katılırım. Rode'un linkini oradan koyarım. Veya hani Türkiye'de satıyorsak Hepsi Burada mesela. Hepsi Burada'nın affiliate programına katılırım. Oradan Rode mikrofon ilan listesinden bulup
Onun affiliate marketingini yapabilirim. Böyle böyle hani yapılabilir. Ya Partnerstack, Impact gibi böyle toplu affiliate programlarının olduğu bir programa katılabilirsiniz. Yani siteye gidip, o platforma gidip oradan bulabilirsiniz. Veya ürünün olduğu siteye gidip affiliate programları var mı diye bakabilirsiniz. Umarım çok karmaşık olmamıştır veya çok hızlı anlatmamışımdır. Bazen böyle heyecanlandığımda böyle sevdiğim konu olduğunda biraz hızlanabiliyorum. Kusura bakmayın. Sıradaki gelir yöntemimiz marka anlaşmaları veya sponsorluklar. Şimdi marka anlaşmaları ve sponsorluklar içerik üreticilerinin en büyük gelir kaynaklarından bir tanesi. Hani az önce reklam gelirinden bahsediyorduk. Çoğu içerik üreticisi reklam gelirlerinin bir ayda kazandıkları paranın kat ve kat daha fazlasını sadece bir sponsorluktan kazanabiliyoruz. Zaten biraz sonra hani kesin rakamlar veremem ama anlayabilmeniz için bazı böyle miktarlar vereceğim. Tabii şimdi burada da önceki yöntemde olan şey geçerli. Hani yabancı içerik yapıyorsanız daha fazla markalar para ödeyebiliyor. Hani nasıl reklam verenler videolara yabancı içerikte daha fazla para veriyorlardı. Marka anlaşmalarında da sponsorluklarda da markalar bizzat içerik üreticisine, eğer yabancı içerik üretiyorsa hedef kitlesi o ülkelerden ise daha fazla para ödeyebiliyor. İşte o ülkeler Amerika, İngiltere, Avustralya, Almanya, böyle alım gücü güçlü olan, yüksek olan ülkelere daha fazla para veriyorlar. Ama hani Türkçe içerik üretseniz bile markalardan çok güzel paralar kazanabiliyorsunuz. Tabii dediğim gibi bu konuda kesin rakamlar gösteremem çünkü her markayla bir kontrat anlaşması falan yapılır. Ama hani şöyle anlayabilmeniz için benim sadece bir ayda sadece sponsorluklardan, bu arada reklam geliri, video editörlüğü, affiliate marketing, dijital ürün satımı hiçbir şey katmıyorum. Sadece aldığım sponsorluklardan bir ayda $4.500 kazanmıştım. Bu da 150 bin lira falan yapıyor. Az para değil. Şimdi sosyal medyada özellikle son zamanlarda her geçen gün para algısı biraz daha bozulabiliyor. Hani 200 bin kazandım, 300 bin, 400 bin, 500 bin, 1 milyon falan çıkabiliyor. Evet, onlar da mümkün ama 150 binde küçümsenecek bir para değil. Ki dediğim gibi bu sadece sponsorluklardan gelen para. Bu yüzden içerik üreticilerinin çok fazla gelir kaynağı var. Hep üstüne koyuyorlar. Ve kısacası anlayacağınız marka anlaşmalarından, sponsorluklardan gerçekten güzel paralar kazanılabiliyor. Ama tabii burada işin etik kısımları falan da var. Hani her marka sırf size para veriyor diye onun da reklamını yapmamak gerek. Hani o markaya güveniyor musunuz? Siz kullanır mısınız o markayı? Veya sizin hani prensiplerinize, hani etik kurallarınıza uyuyor mu o markanın sunduğu hizmet? Çünkü hani bana da çok fazla sponsorluk isteği geliyor. Hani kripto, bahis sitelerinden falan bir sürü sponsorluk geliyor. Ama bunları tabii de kabul etmiyorum. Hani siz de görmediniz çünkü hiçbirini kabul etmiyorum bunların. Kripto da olacaksa bahis zaten kabul etmem. Çünkü kumar falan zaten Türkiye'de yasal bir, yani tam benim burada yasal ama hani Yunanistan'da yasal ama Türkiye'de değil. Ve hani önerdiğim bir şey değil. Yani yasal olsun olmasın zaten önerdiğim bir şey değil ve hani takipçilerime de bunu sunmak istemem. Kripto siteleri de olsun veya herhangi bir marka da olsun, eğer o markayı ben kendim kullanmayacaksam, ben olsam bunu kullanır mıydım sorusuna evet demiyorsam ve güvendiğim bir marka değilse takipçilerime de önermem onu zaten. Çünkü burada güven de önemli. Siz bunu sadece hani bir hafta yapıp bırakacağınız bir şey değil. Hani tamam o parayı aldım bitti gibi bir şey değil. Siz içerik üretmeye devam edeceksiniz ve eğer siz takipçilerinizin güvenini kırarsanız, o güveni kaybederseniz bu iyi bir şey olmaz. Ne? İleride bunu hani bir ürün satabilirsiniz. İzlenmeleriniz de düşer hani. Çünkü takipçileriniz artık size güvenmeyecek, sizi sevmeyecek. Çünkü siz sadece kendinizi düşünüyorsunuz. Onların iyiliğini düşünmüyorsunuz böyle durumlarda. Bu hani kötü bir sonuç doğuracaktır. İzleyiciler izlemeyecektir. İzlenmeler düşecektir. İzlenmeler düşünce gelir düşecektir. Daha az sponsorluk alacaksınızdır. Sırf hani anlık o para güzel geliyor diye o vizyonunuzu karartmasın. Yani geleceğinizi karartmasın. Sponsorluk da yapacaksanız gerçekten güvendiğiniz güzel markalarla sponsorluk yapın. Bunu da söylemiş olayım. Bir diğer gelir yöntemi merch, giysi satmak. İlla bunu yapan içerik üreticileri görmüşsünüzdür. Hani kendi ürünlerini satan, işte tişört olabilir, kapşonlu olabilir. Kendi logolarını, markalarını kendilerine veya herhangi bir yazıyı falan bir şeyi tişörtün, ürünün üzerine koyuyorlar ve bunu satıyorlar. Bence bu da çok güzel bir gelir yöntemi. Özellikle sizi seven bir kitle oluşturduğunuzda ve böyle bir şey yaptığınızda bu hem onların da hoşuna gidecektir hem de hani sizi desteklemek istedikleri için bile satın alabilirler bunu. Tabii eğer burada satacağınız ürünleri önceden stok yapmaya kalkarsanız, işte atıyorum 1000 tane veya ne kadar işte bir miktar satın alacaksanız bu önceden bir yatırım gerektiriyor. Herkesin öyle bir gücü olmayabilir veya bu riski almak istemeyebilir. Hani ya satmazsam, ya beklediğim hani o tepkiyi alamazsam, geri dönüşü alamazsam. Onun için şu yöntemi kullanabilirsiniz. Zaten bu yöntem üzerine kanalımda başka videolarda yaptım. Gerekirse onlara da bakabilirsiniz daha sonra. Print on demand. Hani talep üzerine baskı. Bu da demek oluyor ki hani ne kadar sipariş gelirse o kadar ürün üretilecek. Fazla olma şansı yok. Satmama gibi bir risk yok. Zaten ürün satıldığında üretiliyor anında. Ben bu yöntem için bu videomuzun da sponsoru olan Gelato
öneriyorum. Gelato hani yıllardır çalıştığım bir marka. Gerçekten gönül rahatlığıyla önerebilirim. Güveniyorum. Kanalımda birçok videosunu yaptım. Kalitesine baktık, ürün aldık, inceledik. Bütün kargo sürelerine, her şeyine baktık ve her alanda güzel bulduğum bir marka. Hatta günlük olarak giydiğim giysiler arasında Gelato'dan aldığım ürünler de var. Gelato'da bir print on demand platformu ve bu sürecin nasıl işlediğini kısaca anlatmam gerekirse direkt Gelato'ya gidip bedava bir şekilde hesap açabiliyorsunuz. Ardından istediğiniz ürünü buluyorsunuz. Artık her ne satmak isterseniz veya kendinize almak isterseniz, yani kendinize giymek için de alabilirsiniz. Şimdilik mesela bir kapşonlu diyelim. Sonra Start Designing diyorsunuz ve açılan bu panelde kapşonun üzerine istediğiniz tasarımı koyabiliyorsunuz. Ama şöyle bir dipnot geçeyim bu sizin güvenliğiniz için. Eğer bu ürünleri satmayı planlıyorsanız, ki ben burada hani onu bahsediyorum, ama hani satmak istediğinizde ürünün üzerine koyduğunuz tasarıma çok dikkat edin. Eğer o ürün tasarım sizinse sıkıntı yok. Yani siz yaptıysanız hiçbir sıkıntı yok. Ama farklı bir yerden aldıysanız yani o tasarımın telif haklarına sahip misiniz? Önce bunu bir belirlememiz gerek. Değilseniz tasarım sahibinden izin almayı isteyebilirsiniz veya bu hakları satıyorsa hakları satın alabilirsiniz veya telif hakkı olmayan bir tasarım kullanmanız gerekebilir. Çünkü eğer başka bir tasarımcının bir tasarımını alıp internette bulduğunuz herhangi bir görsel olabilir bu. Telif haklarını almadan ve o kişiden de izin istemeden kullanırsanız bu yasal sorunlar çıkartabilir. O yüzden ya tasarımı kendiniz yapın, ya tasarım haklarını hani izin alın o kişiden, ya telifsiz tasarımlar bulun ya da yazı tabanlı şeyler, yani yazı herhangi bir tasarım yeteneği gerektirmiyor. Yazı tabanlı bir tasarım da yapabilirsiniz. Hani bu konuya dikkat edin. Tasarımımızı koyduğumuzda hangi boyutları olsun, hangi renkleri satalım gibi bütün ayarları yapabiliyoruz. Düzenleme işlemleri bittiğinde ise sağ üstten butona tıklıyoruz ve devam ediyoruz ve ürün ilan kısmına giriyoruz. Bu kısımda da ürüne başlık, açıklama falan yazıyoruz. Ürün hakkında detayları bu ekranda belirtiyoruz ki Gelato zaten bunları hazır yazılı bir şekilde veriyor. Bir sonraki ekran ise fiyatlandırma kısmı. Ürünün üretim maliyeti ne kadar, kargo maliyeti ne kadar, biz ne kadar satıyoruz ve ne kadar kar alıyoruz hepsini görebiliyoruz. Son olarak ise bu ürünümü ya Etsy'de bir mağaza oluşturup orada satabilirim ya da Shopify, Squarespace veya WooCommerce gibi yerlerden kolayca kendi sitemi kurup orada satabilirim. Ve ürün hazırlama kısmında hani bu kadardı, ki açıklama kısmında bir link bıraktım. Kendi affiliate linkimi koydum. O link ile bir hesap oluşturursanız ilk 3 gün içerisinde yapacağınız ilk siparişte %50 indirim alabiliyorsunuz. Hadi bundan da yararlanabilirseniz iyisiniz yine. Tekrardan Gelato'ya bu videoya sponsor oldukları ve bana destek oldukları için teşekkür ederim. Şimdi elbette hani tüm süreç bu kadar basit değil. Ürün yayınlandıktan sonra elbette hani bunun bir reklamı yapılması gerek, ürünlerin satılması falan gerek, ama hani zaten bu videoda içerik üreticisi olarak hani para kazanma yollarına baktığımız için şu an varsayıyorum ya halihazırda içerik üretiyorsunuz ve bir kitleniz var ya da hani üretmeye başlayacaksınız ve bu ürettiğimiz videolarda, içeriklerde hani bedavaya reklam olacak. Bu içeriklerin içerisinde bu ürünlerimizin reklamını yapabiliriz ve bu da bedava, organik bir şekilde trafik olacak. Yine aynı şeye geleceğim ama işte bu yüzden içerik üretimini bu kadar çok seviyorum ve bence de hani bu kadar güçlü olmasının nedenlerinden birisi de bu. Üreticiye çok fazla gelir seçeneği sunuyor. Bunu ana işiniz olarak da yapabilirsiniz veya farklı bir işiniz de varsa o işletmenin de reklamını yapabiliyorsunuz. Bir ürün mü satıyorsunuz, hani fiziksel ürünleriniz olan bir mağazanız olabilir ve o mağazanın reklamını sosyal medyada bedava bir şekilde kendiniz içerik üreterek reklam yapabiliyorsunuz ve milyonlarca kişiye kolay bir şekilde erişebiliyorsunuz. Paralı reklam verecek olsaydınız yani milyonlarca kişiye ulaşmak için tonla para baymanız gerekecekti. Ama içerik üretiminde öyle değil. Bir diğer gelir yöntemi ise dijital ürünler satmak. Eğitim satmak da buna dahil diyebiliriz. Şimdi dijital ürünler gerçekten güzel bir gelir yöntemi bence. Nedenini anlatmam gerekirse hani üretimi maliyetsiz oluyor. Yani bir dijital ürün yapacağınızda bilgisayarınızdan falan direkt masrafsız bir şekilde yapabiliyorsunuz. Veya çok küçük bir masrafla. Ve sonrası da pasif gelir oluyor. Çünkü hani fiziksel ürün gibi değil, her seferinde her müşteri için yeni bir fiziksel ürün üretmeniz gerekmiyor. Dijital ürün bir kere üretiliyor. Ondan sonra aynı dijital ürün bütün müşterilere gönderiliyor. Bir kere ürettikten sonra gerisi çok masrafsız ve dijital olduğu için hani kargo, hani envanter derdi yok, kargolama masrafı yok. Tamamen dijital ortamdan yolluyorsunuz. Bu dosya her neyse hani nereden satıyorsanız. Benim de dijital ürünlerim var mesela. Eğitim setim de var, Notion şablonum da var, e-kitabım falan da var. Dijital ürünler ürettim. Dijital ürünlerimin çoğunu hani aylar önce, yıllar önce çıkardım ve hala bugüne kadar bana kazandırmaya devam ediyorlar. Hala telefonuma bildirim gelebiliyor gün içerisinde falan, hani bir dijital ürün satıldı. Dijital ürünü ben ne zaman çıkarmışım? 1 yıl önce, 1,5 yıl önce falan. Ve o zamandan beri hani ya ürünü güncellemek istersem, bu bana kalmış. Hani güncellemek istersem güncelleyebilirim ama onun dışında herhangi bir şey yapmam gerekmiyor. Kişi alıyor, otomatik e-postadan ona teslim ediliyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Bu da güzel bir gelir yöntemi. Takipçilerinize değer sunabileceğiniz dijital ürünler hazırlayabilirsiniz. Ne satabileceğiniz konusuna da gelecek olursak bu ürettiğiniz içeriğe bağlı. Her alandaki kişiler farklı dijital ürünler üretir. Yemek yapan bir kişi, yemek videoları yapan bir kişi farklı dijital ürünler üretecek. Sporla ilgili olan bir kişi farklı dijital ürünler üretecek. Eğitim alanında olan bir kişi farklı dijital ürünler üretecek. O size kalmış ne yapacağınız. O da hani her şeyde size altın tepside verilmeyeceği için hani onu da biraz sizin düşünmeniz gerek. Yani ben ne satabilirim, takipçilerime nasıl değer sunabilirim ve illa hani olan bir şeyi de
olmak zorunda değil. Bakarsınız yani aklınıza yapılmamış bir fikir de gelebilir. Yapılmış olsa da sorun değil. Zaten artık internette çoğu şey daha önce yapıldığı için hani yapılmış olması sıkıntı değil. Yapılmış, tamam, siz de kendinizden bir şeyler katıp bir ürün çıkaracaksınız. Bir diğer gelir yöntemi ise danışmanlık. Bilgili veya tecrübeli olduğun herhangi bir alanda danışmanlık sunabilirsin. Mesela ben kendimden örnek vermem gerekirse ben hani video üretimi konusunda, YouTube konusunda, kameralar, ışıklandırma konusunda bilgiliyim. Video edit dedim mi hatırlamıyorum. Video edit konusunda da bilgiliyim ve bu alanlarda danışmanlık verebilirim. Hani bu bilgimi, bu bildiklerimi insanlarla paylaşabilirim, onlara bunu öğretebilirim ve bunun karşılığında para alabilirim. Tabii ürettiğiniz konu da danışmanlık vereceğiniz konuyla aynı olması gerek. Şimdi siz yemek videoları yaparsanız sonra kripto para al satımı nasıl yapılır konusunda danışmanlık vereceksiniz, şu an sallıyorum mesela. Hani çok alakasız iki kitle olabilir ve ilgilenmeyebilirler. O yüzden hani hangi alanda danışmanlık sunacaksanız zaten bilgili olduğunuz ve tecrübeli olduğunuz alanda orasıdır. O konuda içerik üretin veya ürettiğiniz konu neyse o konuda danışmanlık sunun. Bir de şimdi düşünün, çok fazla hani iş gücü de gerektirmiyor. Çünkü zaten bilgili ve tecrübeli olduğunuz alanda sadece bilginizi satıyorsunuz. Bir kişiyle birebir görüşme yapıyorsunuz işte online bir şekilde büyük olasılıkla. Ve o size sorular soruyor. Siz de soruları cevaplıyorsunuz. Zaten bildiğiniz konular sizin bunlar. O kişiye tavsiyeler veriyorsunuz. O konuda neyi nasıl yapılır, nasıl daha başarılı olunur, bu konuda tavsiyeler veriyorsunuz, konuşuyorsunuz, bilgi aktarıyorsunuz o kişiye. O kişinin de zaten burada para verdiği şey o bilgi, o yetenek, o tecrübe, deneyim. Bana da hani danışmanlık veriyor musun soruları geliyor. Ben danışmanlık falan vermiyorum şu anlık. Belki veririm ileride, bilemeyeceğim. Şu anlık danışmanlık vermiyorum ama hani vermek istesem hani video üretimi, içerik üretimi, video kurgusu, kameralar, ışıklandırma, bu tarz şeyler hakkında hani bildiklerimi karşı tarafa aktarabilirim ve bunun karşılığında bir para alabilirim. İlla o alanda bu arada süper seviyede deneyimli ve bilgili olmanız gerekmiyor. Elbette eğer çok bilgiliyseniz, yani o alanın en iyisiyseniz zaten bu hani müşterilerinizden belli olacaktır. Çok fazla kişi sizden o hizmeti almak isteyecektir, danışmanlığınızı almak isteyecektir. Fiyatınızı ona göre belirlersiniz ama hani illa hani o alanın en iyisi olmanız gerekmiyor bir danışmanlık sunabilmek için. Hani siz de bunu hani müşterinize, fiyatınıza o şekilde yansıtırsınız. Şimdi atıyorum en iyi kişi bir saatlik görüşmeye 50.000 lira alıyordur mesela. Siz 50.000 almayacaksın yani sen o zaman. Ama hani danışmanlık sunmak da bir seçenek. Ki yapan birçok kişi de var. Son yöntem ise hizmet sunmak veya sosyal medya ile sunduğun hizmetin reklamını yapıp müşteri çekmek. Bu biraz danışmanlığa benziyor ama tam olarak değil. Çünkü burada bir danışmanlık, sadece bilgi vermiyoruz. Burada bir hizmet sunuyoruz. Burada bu yetenekli olduğumuz herhangi bir şey olabilir bu arada. Mesela ben video edit konusunda kendim yani en azından bunu hizmet olarak sunabilecek seviyede olduğumu düşündüğüm için video edit hizmetleri sunuyorum. Bu bir hizmet sunmak ve ben video edit için bir müşteri aradığımda YouTube kanalım sayesinde bir müşteri çekmiş oldum. Çünkü o kişiye ulaştığımda YouTube kanalımın da linkini gönderdim. Kanalıma baktı, videolarımı gördü, video edit tarzımı gördü, bir portfolyo niyeti gördüm. Ve ne kadar bu hani sözlü bir şekilde geçmemiş de olsa bence hani abone sayımın, izlenme almamın ve hali hazırda bir içerik üreticisi olmamın bunda büyük artısı oldum. Çünkü hani bu işi bildiğimi gösteren bir şey oldu bu. Ama hani bu sadece video kurgulama alanında olmak zorunda değil, herhangi bir alanda olabilir. Ben sadece kendimden örnek verdim. Siz başka bir şeyde hizmet sunabilirsiniz. Üreteceğiniz içerikler de sunduğunuz hizmet ile hani bağlantılı olması gerek. Çünkü hani sunacağınız hizmet gitar dersleri vermek olabilir mesela. Şimdi siz oyun videoları yapıyorsanız, Valorant videoları yapıyorsanız şimdi Valorant oynayan bir kişi gitar hizmeti almak istemeyebilir. Hani anladınız mı? Ama gitar videosu izlemeye gelen bir kişi gitar hizmeti, hani gitar dersi almak istiyor olabilir çok büyük olasılıkla hani. Onu isteyecektir. O yüzden hani sunacağınız hizmetle de ürettiğiniz içerik bağlantılı olması gerek ki doğru müşterileri çekin. Bu sadece size müşteri çekmekle kalmayacak. Bir de hani müşteriye güven veren de bir şey olacak. Çünkü bütün videolarınızı görecek. Hani o konuda ne kadar bilgili olduğunuzu görecek. Örnekleri görecek. Hani iş örnekleri görecek. Harcayacağı paranın, vereceği paranın buna değer olup olmadığını görmüş olacak ve daha kolay bir şekilde müşteri çekebileceksiniz. Sadece YouTube'dan da müşteri çekmiş olmasanız, farklı bir kişiye, bir müşteriyi kendiniz de gitseniz, hani bak böyle bir hizmet sunuyorum ister misin derken YouTube kanalınızı da orada paylaşırsanız bu konuda, bu da bir artı olacaktır. Ama tabii bir de şimdi şey konusu var. Vergi. Genelde hani para üzerine konular için konuştuğum için doğal olarak hani bazı belirli sorular alıyorum. Peki hani bunun vergi kısmı nasıl olacak? Ama hani vergi de ödememiz gerekiyor. Ondan önce bahsetmemişsin. Vergi vermemiz gerekiyor mu? Gibi sorular gelebiliyor. Evet, eğer düzenli bir şekilde para kazanıyorsanız, bir gelir elde ediyorsanız bunun vergisini vermeniz gerekiyor. Ki bu vergi süreci o kadar da gözünüzü korkutmasın. Öyle korkulacak bir şey değil. Hani bir şirket kurmak, bu başlama süreci en azından korkutucu bir şey değil. Ama ondan sonra gelirinizin %40'ını vermek bence oldukça korkutucu bir şey ama... Tabii o zaman da hani gider gösterilebiliyor. Limited şirket kurarsanız %20 falan oluyorsanız hani
Yani öyle korkulacak bir şey değil. Zaten burada iki seçeneğiniz var. Ya bir şirket kuracaksınız ya da sosyal medya içerik üreticisi istisnasından yararlanıp hani sosyal medya içerik üreterek kazandığınız paraları öyle vergilendireceksiniz. Bu sosyal medya içerik üreticisi istisnası üzerine özel ayrı bir video da yaptım kanalımda. Hani detaylı bir şekilde incelemek istiyorsanız o videoya bakmanızı öneririm. Kısa bir şekilde bahsetmem gerekirse bir vergi dairesine gidip sosyal medya içerik üreticisi istisnası için bir belge alıyorsunuz. Sonra bu belgeyle bir bankaya gidip özel bir hesap oluşturuyorsunuz. YouTube'dan falan işte artık içerik üreterek kazandığınız paraları o hesaba çekiyorsunuz. O hesaba o parayı çektiğinizde %15 otomatik bir stopaj kesintisi yapılıyor. Verginiz de bu olmuş oluyor. Yani verginizi ödemiş oluyorsunuz otomatikman ve artık o hesaptaki parayı rahatça kullanabilirsiniz. Yani tamamen yasal. Hani bu işlem birkaç günde bile hani sorunsuz bir şekilde sorun çıkmazsa hani birkaç günde bile yapabileceğiniz bir şey işte vergi dairesinden başvurmak, sonraki gün gidip hani belgeyi almak, bankaya gidip hesap açmak yani çok hani birkaç günde olabilecek bir şey. Ben de öyle olmuştum. Bu hesaba da hani YouTube reklam gelirlerinizi çekebilirsiniz, sponsorluk gelirlerinizi çekebiliyorsunuz diye biliyorum. Ama hani onun dışında bu videonun içerisinde de bahsettiğimiz gibi mesela dijital ürün satmak veya merch satmak, diyorum giysi falan satmak bunları üçüncü parti bir platform üzerinden yaptığınız için sanırsam bunlar bu istisnaya dahil olmuyor. O gelirler için bir şirket açmanız gerekebiliyor. Ama reklam gelirleriniz, sponsorluk gelirleriniz bu tarz şeyleri o hesaba çekip öyle verginizi verebiliyorsunuz. Zaten bir muhasebeciyle konuşsanız şirket açma kısmına da geçecek olursanız yani bir muhasebeciyle konuşsanız size her şeyi detaylı bir şekilde anlatacaktır. Çok da yani uzun bir şey değil. Onu da birkaç günde açabilirsiniz. Benim mesela Türkiye'de sosyal medya içerik üreticisi istisnası ile bir hesabım var. Yunanistan'da normal kendi şirketim var. YouTube reklam gelirlerimi Türkiye'deki istisna hesabına çekiyorum. Bir müşteriyle çalışıyorsam, bir markayla çalışıyorsam, fatura keseceksem bu Yunanistan'daki şirketim üzerinden fatura kesiyorum. Böyle zor bir şey değil yani. Videoyu da buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer daha fazla böyle video görmek istiyorsanız kanala abone olup bir de videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.